Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Daha önce de bilimsel verilerden yola çıkarak olası bir zombi istilası ve postapokaliptik bir dünya hakkında kapsamlı videolar hazırlamıştım. Hatta Türkçe olarak bu konudaki en kapsamlı kaynak Kült TV'dir desem zannımca yanlış olmaz. Konu ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler ve yapmış olduğum bazı gözlemleri sizlerle paylaşacağım bir videoyla beraberiz. Hazırsanız başlayalım. Zombi istilası ne yazık ki Hollywood filmlerinin etkisi ve ülkemizdeki insanların hemen her konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olması hasebiyle son derece yanlış anlaşılmaktadır. Kendi videolarımın altında yapılan yorumlara baktığımda bunu açıkça görüyorum. En çok yapılan yorumların başında bu Kur'an'da yazmıyor, o yüzden olmaz ve Allah Müslümanlara böyle bir şey yapmaz gibi son derece cahilce söylemler dikkatimden kaçmıyor. 100 sene evveline gidip yobaz veya cahil bir kişiye cep telefonu veya internetten bahsetsek onun vereceği cevap da bu yorumları yapanlarınkinden farklı olmazdı. Bu Kur'an'da yazmıyor. Bugünse Kur'an'da yazmamasına rağmen elimizden düşürmüyoruz ve hemen her şart altında kolayca ulaşabiliyoruz. Bir diğer genel yorum olan Allah Müslümanlara böyle bir şey yapmaz söylemi ise İslam perspektifiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Nitekim dini açıdan bu dünya sıkıntılarla sınav edilen bir mekandır. Keza zaten bu şekilde olmasaydı Marmara depremi yaşanmaz yahut Myanmar'da Müslümanlara soykırım yapılıyor olmazdı. Videonun altına bu tarz yorum yapacak olan arkadaşlara yol yakınken videoyu kapatmalarını tavsiye ederim. Daha evvelki videolarımı izleyenler bir zombi salgını konusunda durumun ne kadar ciddi olduğunu, bilimsel verilerin ve dünyadaki genel durumun buna neden müsait olduğunu hatırlayacaktır. Filmlerden aşina olduğunuz öldükten sonra dirilen fantastik zombileri aklınızdan silin. Çünkü bahsettiğimiz konu öldükten sonra dirilen yaratıklar değil. Amerika'da her 5 kişiden 3'ü zombi salgınına inanıyor. Özellikle bu sene country diye tabir edilen Amerika'nın kırsal kesimlerinde yayın yapan yerel radyo ve televizyon kanallarında zombi salgını konusu sık sık tartışılıyor. İzleyiciler katılıp görüşlerini belirtiyor. Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumları yaptıkları nüfus değerlendirmelerinde dünya nüfusunu 7,2 milyar olarak bildirmektedir. Ancak bu rakama Afrika, yoğun çatışma ortamı ve yetersiz devlet otoriteleri sebebiyle dahil edilmemiştir. Afrika'nın toplamında 2,5 milyar insan yaşadığı değerlendirilmektedir. Bildiğiniz üzere birkaç gün evvel Dubai-New York seferini yapan Emirates Hava Yolları'na ait bir uçakta salgın hastalık paniği yaşandı. Bu haberi okurken bir şey kafama takıldı. Son 40 senedir yayılan salgın hastalıkların aralıklarını incelediğimde geçtiğimiz 3 sene boyunca haberdar olduğumuz salgın hastalıklar ondan evvelki 37 sene boyunca haberdar olduklarımızdan tam 80 kat daha fazlaymış. Yani son 3 senedir hemen her ay dünyanın farklı bölgelerinde yeni bir salgın hastalık ortaya çıkıyor. Birkaç ay evveline dönelim. Azerbaycan, Irak ve Yemen'de sebebi bilinmeyen haftalar süren elektrik kesintileri yaşandı. Özellikle Irak'ta durum isyana dönüştü. Fırınlar çalışmadı, hayat durdu. İnsanlar elektrik gelene kadar açlık çekti ve sokakta kaos patlak verdi. Yine o günlerde Liverpool Üniversitesi'nden uzmanlar dünya manyetik alanında şimdiye değin hiç görülmemiş sapmalar tespit ettiklerini, bununsa ileriki yıllarda elektronik aletleri bozup küresel bir elektrik kesintisine sebep olabileceğini açıkladılar. Aklı selim bir insan bu durumu değerlendirince acaba deneme mi yapıyorlar diye düşünmeden edemiyor. CDC, Türkçesiyle Amerikan Salgın Hastalık Kontrol Merkezi. 1000'den fazla salgın hastalık üzerinde araştırma ve eylem planı hazırlamaktadır. CDC, geçtiğimiz sene zombi salgınında araştırmakta olduğu hastalıklar listesine eklemiştir. 2018 yılı itibariyle bütçesinden en çok kaynağı sizce hangi salgın hastalık için ayırdı? Bir tahmininiz var mı? Tahmininiz zombi salgını ise kesinlikle doğru. FEMA kamplarının dünyanın hemen her yerinde inşası tamamlandı. FEMA kampları hakkındaki videomu izlemediyseniz yukarıda açılan bildirimden tıklayarak bu videodan evvel onu izlemenizi tavsiye ederim. Kamplara gece görüşlü dronlar ve ağır silahlar naklediliyor. Bu da buraların hapishane olarak tasarlandığını söyleyen teorileri çürütüyor. Zaten Ruslar tarafından ortaya çıkartılan belgeler de bu teorileri 2 sene kadar evvel çürütmüştü. Şüphesi olanların tüm şüpheleri son sevkiyatlarla ortadan kalktı. Ayrıca kampların nüfusunun %20'sini askeri personel oluşturuyor. Salgından, kaostan ve açlıktan kurtulmayı başaran, istenmeyenleri ortadan kaldırmak üzere bu askerler istihdam ediliyor. Dark Web'in karanlıklarında yayın yapan haber portalı Deep World'un bu konudaki vahim iddialarını sizlerle önceki videolarımda paylaşmıştım. Açıklamasının ardından geçen bir ay zarfında neredeyse 16 senedir yayın yapmakta olan bu portal sırra kadem bastı.
Dünya çapında bahis oynatan milyonlarca dolar değerindeki siteler bazen kıyametle ilgili bahisler oynatıyor. Zombi kıyameti geçtiğimiz yıllara kadar en olası görünmeyen kıyamet senaryosuydu. Bu yüzden uzaylı istilasından bile sonra geliyor ve olması durumunda olmayacağı düşünüldüğü için en yüksek bahis bu olaya veriliyordu. Ancak bu sene ne olduysa rüzgar tersine döndü. Bu sene için zombi kıyameti en olası senaryo. Bu yüzden de diğer onlarca senaryo arasından en az parayı zombi kıyametine veriyorlar. Şimdi sizleri çok parlak zekaya sahip birisiyle tanıştırmak istiyorum. İsmi Alexander Alemi. Uzmanlık alanı fizik, nanoteknoloji ve yazılım. Aynı zamanda Amerikan fizik topluluğunun saygın bir üyesi. Alemi, üniversite yıllarında hocasıyla gerçekten çok yakınmış. Hocasına bir gün devletin bazı birimlerinden yetkililer gelip nanoteknolojiyi kullanarak bir zombi virüsü yaratmasını teklif etmişler. Hocası bu teklifi kabul etmemiş. Bir hafta kadar sonra şüpheli şekilde evinde intihar etmiş. Bunun üzerine Alexander 2015 senesinden günümüze kadar devam eden bir çalışma başlattı. Salgını detaylı şekilde modelledi ve insan psikolojisini böyle durumlar için test etti. Alemi ve meslektaşları teknolojik bir zombi virüsünün kaynak alarak insanların bir zombi tarafından enfekte edilmesi gerektiğini varsaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zombi enfeksiyon oranını tahmin etmek için standart hastalık modellerini kullandılar. Standart protokolü takiben zombiler sadece yürüyerek seyahat ederler ve doğal olarak ölmezler. Çünkü vücutlarındaki nanobotlar gerektiğinde hücreleri yakarak onlara ekstra besin sağlayabilir. Ayrıca yaralandıklarında da hücre duvarını normal bir insanınkinden çok daha hızlı onarırlar. Nanobotlar saniyeler içerisinde insan hücrelerini taklit edebilirler. Esasen epidemiyologların diğer virüslerin yayılmasını hesaplamasıyla çok benzer. Ancak zombilere özgü kurgusal parametreleri kullanarak gerçekçi bir model kullandılar. Ulaşım altyapısı çöküşü de dahil olmak üzere bazı varsayımlarda bulundular. Böyle bir durumda ulaşım halkasında ilk olarak havaalanları çöküyor. Salgınla ilgili yayılma hızı, ulaşım, iletişim ve insan psikolojisiyle insan kitlelerinin hareket eğilimleri için ayrı ayrı modellemeler yaptılar. Modele göre Amerika'da Rockies Dağları en güvenli yer. Seyrek nüfusu ve ulaşılması zor. Kurtulanlar toplu şekilde buraya hareket etme eğiliminde. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde salgını başlatmak için en iyi bölge. Modelde salgın başlatıldıktan 28 gün sonra ki acaba tesadüf mü, zombilerle kaplanan bölgeler arttıkça enfekte olmayan insanlar için her yer daha tehlikelidir. Eski CDC çalışanı Terence McCoy, Washington Post'a verdiği bir demeçte nüfusun büyük bir yüzdesi herhangi bir bölgeye doğru göç ederse oradaki enfeksiyon riski artacaktır demişti. Yani modellemenin aksine Rockies Dağları güvenli gibi görünse de aslında salgının yayılmış olduğu bölgeler kadar tehlikeli. Alemi ve ekibi ülkenin nüfus merkezlerini modellemiş ve daha sonra da rastlantısallık unsuru olan bazı olası etkileşimleri modele ilave etmiştir. Zombi, sağlıklı bir insanı ısırabilir ve enfekte edebilir veya insan zombiden kaçabilir veya öldürülebilir. Ayrıca gerçekte bir salgın muhtemelen tüm ülkede bir anda başlamaz ve bazı değişkenler vardır. Zombiler, nanobotların programlanmasına göre önceden kestirilemez şekilde az ya da çok agresif, az ya da çok hareketli olabilir. Bu yüzden de araştırma ekibi bir salgını simüle etmenizi, bir başlangıç noktası seçmenizi, zombi öldürme oranının, zombilerin enfekte edebileceği insan sayısını ve zombilerin hızlı mı yoksa yavaş mı olduğunu gösteren etkileşimli bir modelle salgını ayrı ayrı defalarca simüle ettiler. Simülasyon sonuçlarına göre New York'ta bir kafede başlayan yavaş ve agresif olmayan bir zombi salgını 24 saat içinde yıkıcı oluyor. Ortalama bir hafta içerisinde tüm Amerika'yı kaplıyor. Havaalanlarının ve limanların kapalı olmasına rağmen tüm dünyayı sarması 3 ay sürüyor. Alemi, zaman göz önüne alındığında simülasyona daha da karmaşık sosyal dinamikler eklemeye çalışabiliriz. Örneğin insanların büyük şehirlerden tahliye süresini kısaltmak, uçak seferlerini dahil etmek veya zombi salgını hakkında bir farkındalığa sahip olmak gibi. Ancak yaptığımız en hafif modelleme bile durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Öte yandan enfekte olmayan insanlar üzerine yaptığımız modelleme bizlere toplumumuzun bir başka zayıf noktasını gösteriyor. Dış dünyayla tüm iletişimimiz teknolojiye dayalı ve teknolojinin kontrolü başkalarının elinde. Yani cep telefonumuz çalışmadığında ve internetimiz olmadığında, televizyon ve radyodan haber alamadığımızda biz sıradan insanlar güvende olduğumuzu düşündüğümüz evlerimizde otururken dışarıda neler olduğundan asla haberdar olamayız. Haberimiz olmayan bir salgından ancak bir şeylere gözleriyle şahit olan insanlar ölmedilerse erken davranıp kaçmayı başarabilir. Salgından kurtulmada anahtar nokta salgının bir adım önünde ve süratli hareket etmekte yatıyor. Fakat böyle bir salgın durumunda bizlerin gerekli istihbarata sahip olmayacağı çok açık demiştir.
Sıkı tutun, Meksika'ya gidiyoruz. Doktor Patricia Villasenor uzun yıllar boyunca Dünya Sağlık Örgütü adına Afrika'da görev yapmış, salgınlar konusunda uzman birisi. Günümüzde ise Meksika'da Guadalajara Üniversitesi'nde çalışmakta. Pek çok zombi filmi senaristi salgın modellemesi konusunda yıllardır kendisine danışıyor ve senaryoları buna göre şekillendiriyor. Villasenor şu anda ise Meksika hükümeti adına bir salgın modellemesi geliştirmekle meşgul. 2 senedir üzerinde çalıştığı salgın modeli hakkında Meksika hükümetiyle yaptığı gizlilik anlaşmasından dolayı çok fazla bilgi vermiyor. Ancak modellemenin sonuçları sebebiyle Meksika devletinin Pico de Orizaba Dağı'nda 100.000 kişiyi barındıracak kapasiteye sahip yüksek güvenlikli bir bölge inşa etmeye başladığı basına sızan haberler arasında. Doktor Patricia bir konferansta modellemesine dair kısa bilgiler paylaştı. Modelleri pek çok diğer meslektaşı gibi nanoteknolojiye dayanan bir salgını referans alıyor. Salgının önlenememe sebebi ise son derece komplike. Nanobotlar bir defa programlandıktan sonra kendilerini çevreye ve şartlara göre yeniden ve çok hızlı yapılandırıyor. Bu sebeple de enfeksiyonun ne şekilde gelişip yayılacağını önceden kestirmek imkansız bir hale geliyor. Ayrıca bozulan insan hücrelerini hızla taklit edebiliyorlar. Örneğin enfekte olmadan önce gözleri az gören birisi artık çok daha net görebiliyor. Bir de iyi haberi var. Dünyada bu tarzda yarı organik hibrit nanobot üretebilen sadece 2 laboratuvar bulunuyor. Yani salgın yaşanırsa bu tipte virüsü ancak bu 2 laboratuvardan birisi üretmiş olmalı. Dr. Villasenor'un modellemesinde ortaya çıkan zombilerin virüsün farklı şekillerde evrimleşmesi sebebiyle çok değişik türleri bulunsa da artı ve eksi temel özellikleri hemen hemen aynı. Modellemede zombiler göreceli olarak normal bir insandan daha içgüdüsel hareket eden varlıklar olacaklar. Enfekte olan kişinin yaşıyla da orantılı olarak gerektiğinde koşup hızlı hareket edebilen, gözleri iyi gören, uzun süreler açlığa dayanabilen, yaraları çabuk iyileşen ve yaşamak için normal insanlar gibi tatlı suya gereksinim duyan yaratıklar olacaklar. İnsanlar böyle bir salgının Amerika'dan başlayarak dünyaya yayılacağı kanısında. Bu yüzden de böyle bir durumda Meksikalıların çoğu Amerikan sınırından olabildiğince uzaklaşmayı düşünüyor. Bense onlarla aynı fikirde değilim. Böyle bir salgın öncelikle Afrika'da başlaması çok daha olasıdır. Öte yandan bir sürprizle belki Latin Amerika ülkelerinden bir tanesinde de patlak verebilir. İnsan psikolojisi zamanla her ortama uyum sağlayabilir. Ancak bunun için uzun bir alışma evresi gereklidir. Bu süre zarfında da büyük kayıplar yaşanacağı açıktır. Böyle bir salgının gerçekleşmesi durumunda uyuşturucu kartellerinin savaş alanını çevirdiği Meksika sokakları bile salgının yaşandığı bölgelerden çok daha güvenli olacaktır şeklinde açıklama yapmıştır. Bilim adamlarının ve komplo teorisyenlerinin en çok merak ettiği şeylerin başında da post-apokaliptik bir dünyadaki sosyolojik durum. Nihayetinde salgının üzerinden bir süre geçtikten sonra geriye kalanlar bir şekilde bu zor duruma ayak uyduracaktır. Fakat nasıl bir düzen oluşacağı hakkında çok fazla soru işareti var. Örneğin erkek nüfusunun çok azalması olası. Öte yandan güvenlik, barınma ve gıda gibi konular hasebiyle de pek çok sokak çetesi kurulacağını da tahmin etmek güç değil. İnsanlar güvende hissetmek adına bu çetelere katılmak isteyecektir. Elbette ki öyle herkesi kabul etmeyecekler. Neticede çetelerin var olabilmesi için kurbanlara ve kaynaklara ihtiyaçları vardır. Kaynak olan bölgeleri uzun süren savaşlar sonunda bir şekilde paylaşmaları da oldukça olasıdır. Salgının daha da ilerisinde ise güvenli bölgeler oluşturularak buralarda ufak yönetimler kurulması oldukça olası. İletişim aygıtlarının tekrar aktif olması son derece uzak bir ihtimal olduğundan kısa dalga telsizleri iletişim için hayati önem taşıyacaktır. Bu süreç zarfında birkaç yıl boyunca merkezi bir otorite kurulması oldukça uzak bir ihtimal. Yani artık adalet olgusu bu psikolojisi bozulmuş, imkansızlıklarla mücadele eden insanların vicdanına kalacaktır. Bu durumda son derece ürkütücüdür. Ayrıca beslenme alışkanlıkları baştan aşağı değişecektir. Nitekim eski hayatlardan kalma sanayi tipi gıdalar artık üretilmeyecektir. Örneğin post-apokaliptik bir ortamda çikolatalar olmayacaktır. Ancak geleneksel süt tatlıları kolayca imal edilebilecektir. Yeni dünyada tahmin edebileceğiniz gibi bağımlısı olduğumuz cep telefonları ve bilgisayar oyunları da olmayacaktır. Fakat bu durumdan olumlu etkilenecek olan bir şey varsa o da doğa. Örneğin sistematik balık avcılığı olmayacağı için denizlerdeki türler artacak, doğa kirletilip katledilmediği için kendisini yeniden toparlayacaktır. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.